K70 Pro gerçekten şaşırtıcı bir telefon. Bunun en büyük sebebi, herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatlı, fiyat performans bir amiral gemisine Xiaomi'nin Redmi serisindeki en iyi cihazını yani K70 Pro'ya yakından bakacağız. Hem Avrupa hem de Türkiye fiyatlarından bahsedeceğim. Redmi'nin K serisi aslında biraz karışık. Bu cihaza Poco F6 veya F6 Pro diyenler de var ama bence hiçbiri olmayacak. Bu videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. İlk olarak tasarımla başlarsak K70 Pro arkadan baktığımızda gerçekten farklı ve özgün bir tasarıma sahip. Diğer Xiaomi cihazlardan ayrışan bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası bu dörtlü kamera tasarımını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Beyaz renkteki bu detayların da gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. 8.21 mm kalınlık, 209 gramlık ağırlığıyla da biraz ağır ve biraz da kalın diyebileceğim bir telefon. Ama bu kez plastik yapı yok. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Kasa kalitesinin üst seviyeye çıkmış olması da bence önemli bir artı. Bu sayede çok daha premium bir hissiyata kavuşuyor. Ama diğer cihazlardan da ayrışan bir tasarım olmuş. 3.5 mm jack girişinin olmadığını da söyleyeyim. 6.67 inç OLED, QHD Plus ve 120 Hz tazelemenin yanında şu ana kadar hiçbir telefonda görmediğimiz burada 4000 nit maksimum parlaklıkla Xiaomi bir ilk yaptı diyebilirim. Yani güneşli havalarda bile ekranı görmekte hiçbir problem yaşamayacağız. HDR10 Plus, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi amiral gemisi özelliklerle beraber geliyor. Ekran deneyimi, akıcılık K70 Pro oldukça memnun edecek bir telefon. Donanım tarafında K70 Pro beni şaşırttı. Burada Snapdragon 8 Gen 3 gibi şu anda Android dünyasının en güçlü ve en verimli işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 12 GB RAM, 256 GB UFS 4.0 depolama biçimiyle geliyor. Bu sayede uygulama açılış hızları, yüklemeler UFS 3.1'e göre çok daha efektif. Performans olarak şu anda en iyi telefonlardan biri. Genshin Impact olsun, diğer tüm oyunlar olsun, hepsinde en üst ayarlar 60 FPS hiçbir kaybı olmadan rahatlıkla oynatabilecek. Bunun dışında günlük kullanım, arayüzde, genel performansta da aldığınızda 4-5 sene hiçbir kayıp olmadan rahatlıkla kullanabileceksiniz. Kamera kısmında da 50 megapiksel f1.6 OIS'li bir kamerayı görürken ikinci kamera 12 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik 2x telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 16 megapiksel maalesef Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Ancak arka kameralar, özellikle de ana kamera ilk izlenim olarak hiç fena değil. Genel fotoğraf kalitesi iyi bir seviyedeyken videolarda da 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. Arka kameralar video konusunda da iyi bir performans veriyor. Ama ön kamerada hala 4K desteğinin olmaması sadece video olarak değil ve fotoğraf kalitesinde arka kameralardan geride kalması önemli eksilerden. 5000 mAh'lik batarya 120 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Sıfırdan 100'e de 20 dakikada bu bataryayı doldurabileceğiz. Batarya performansında 8 Gen 3 her ne kadar verimli olsa da burada ekranımız 2K. Ekran çözünürlüğü ve parlaklık yüksek olduğundan telefonu gün içinde elinizden düşürmezseniz büyük ihtimalle bir günü çıkarmayacaktır. Ama zaten 120 Watt olduğundan ben batarya ile ilgili de hiçbir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kutu içeriğinden silikon bir kılıf, 120 Watt şarj adaptörü, telefonumuz ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Xiaomi yine kutu içeriğini dolu dolu tutmuş. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken olabilecek en yüksek teknolojiler burada kullanılmış. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. 8 Gen 3 ve Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS ile beraber arayüzdeki akıcılık, menüde, uygulamalardaki performans bir amiral gemisinden farksız konumda. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Ses kalitesi olarak da çok iddialı iken ekran altı parmak izi okuyucuyla beraber geliyor. 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Ama Xiaomi donanım, ekran ve kameraya yüklenmişken suya ve toza karşı maalesef bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Eğer bu telefonu alacaksanız su sıçramalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi en önemli kısma yani fiyatlara geçelim. K70 Pro 12 GB RAM, 256 GB'lık baz depolamayla 430 euro olacak. Yani yurt dışı bir şekilde eğer kurlarda çok bir yükselme olmazsa 14.000 TL'ye alabileceğiz. Ancak K70 Pro'nun ülkemize garantili olarak gelip gelmeyeceği henüz kesin değil. Ya direkt olarak K70 Pro olarak gelecek ya da sadece globalde satılacak. Böyle olursa da 14.000 TL'ye Snapdragon 8 Gen 3, OLED 2K 4000 nit ekran ve kaliteli arka kameralarıyla bu fiyatlarda alınabilecek en iyi telefonlardan
markalardan biri. Ülkemize gelirse detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki sizce K70 Pro alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.